Günaydın. Bugün 16 gün sürecek olan ve bu yıl 189.'sü düzenlenen Oktoberfest'in açılış günü. Aslında Oktoberfest'in yapıldığı bir alan var. Bütün işte biraların içildiği, standların kurulduğu, çadırların, luna parkların olduğu bir alan. Oraya da geçeceğiz ama ondan önce bu açılış gününde şehrin belli yerlerinden böyle bir geleneksel törenler yapılıyor. Fıçılarla biralar taşılıyor aslında. Buranın bu landlordları o biraları festival alanına taşıyorlar ve öğlen 12 gibi oradaki bir çadıra belediye başkanı geliyor ve Bavyeralıların fıçı açıldığı anlamına gelen o zapt istedikleri bir töreni gerçekleştiriyor. 1950'de başlamış bu tören. Belediye başkanı tıpayı açıyor, ilk birayı akıtıyor ve ondan sonra tamamen serbest hale geliyor bira içmek. Ondan öncesinde bira içmenin yasak olduğu söyleniyor sözde. Ama burada bu askerlerin elinde bile çalgıcıların bir ellerinde bira var. Yani bira o kadar çok Alman kültürünün içine yerleşmiş durumda ki özellikle festivalin ilk günü Almanları öğlen 12'ye kadar bile durdurmak çok da mümkün olmuyor.
yerlerde gördüğünüz bu dışkılar var. Çünkü hayvanlar o kadar stresli ki, o kadar çok çırpınıyorlar ki doğal olarak yani böyle bir tepki vermeleri çok normal. Yazık, gerçekten insanlığın bir kez daha şov için şu hayvanları sömürüsünden utandım bir kere daha. İnsan olarak utandım. Kalabalık ilk duraktan çıktı. Şimdi esas festival alanına doğru yürüyor. Yer yer böyle geleneksel kıyafetli insanlara rastlıyorsunuz. Özellikle Almanlar kültürlerine sahip çıkıyorlar. Şimdi burada geleneksel kıyafet satan bir mağaza bulmuşken size de bu kıyafetlerle ilgili birkaç bilgi vermek istedim. Şimdi şunlar erkeklerin pantolonları. Bunlar gördüğünüz gibi deri maalesef. Şimdi bunun şöyle bir anlamı varmış. Bunların kemer kısmında tolkinler oluyormuş. Yani böyle yuvarlak yuvarlak böyle rozetler gibi şeyler düşünün. Onlardan ne iş yaptıklarını anlıyorlarmış o zamanın erkeklerinin. Şimdi bu kadınların kıyafetlerinde de mutlaka şöyle bir bel kısmında bir kuşak oluyor ve bir fiyonk oluyor. Bunun anlamı da şu: eğer ki bu fiyonk sağdaysa o zaman erkek arkadaş arıyorum demekmiş. Eğer soldaysa rahatsız edilmek istemiyorum demekmiş. Tabii bunu takanlar ne kadar bilerek takıyorlar bilmiyorum burada ama hala işliyor mu bilemiyorum, hiçbir fikrim yok. Ben siyah pantolonumu çekip geldim. Şimdi duyuyorsunuz, gonglar çalınıyor. Bu artık biraların akıtıldığı anlamına geliyor. Yani bira serbest. Akın akın festival alanına gelmeye devam ediyoruz. Şöyle büyük bir alan burası. Şimdi keşfe başlayacağız. Baviera'nın heykeline tırmanınca o çimenlere buradan kalabalığı, çılgın kalabalığı çekebiliyoruz. Evet, şimdi festival alanı çok kalabalık olduğu için bir soluklanmak üzere bir yerde bira içiyoruz. Tabii bu böyle görüntüsü gördüğünüz gibi bira, bildiğiniz bira ama aslında ben alkolden ve biradan nefret ettiğim için alkolsüz, bira görünümlü ve maalesef bira tadında bir şey. Bu bardaklar buranın geleneksel bardakları bu arada. Tam olarak ağırlığı 1 kilo bu bardakların. İçindekiyle birlikte iyice ağırlığı artıyor. O yüzden bu Almanya'nın sembolü olan, böyle Münih yazdığınızda Google'a bir tane kadın, böyle 2 kolu kaslı, bunları taşıyan bir kadın görürsünüz. O kadının bu kadar kaslı olmasının sebebi işte bu festival döneminde bu ağır bardakları taşımasıymış. O yüzden sembol haline gelmiş buralarda. Bu da böyle bir bilgi. İşte bira festivali, Oktoberfest gerçekleri. Sokaklarda her yer leş gibi. Yürüyüş yerlerinde at dışkıları, sokaklarda böyle biralar.
Burası Luna Park kısmı, festival alanının. Aslında bildiğiniz sıradan bir Luna Park. Çok da bir özelliği yok gibi görünüyor. Meine ganze Stadt. Blatt, Freud und 41. Jeweils